Merhaba arkadaşlar. Bugün Teknofer güvencesinde satılmakta olan KKS-20 kuzneli kalorifer sobalarını inceleyeceğiz. Aynı zamanda katı yakıtlı kalorifer sistemlerinden de nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda biraz konuşacağız. KKS-20 kuzneli kalorifer sobaları ürünlerimiz arasında çok tercih edilen ve çokça merak edilen kalorifer sistemlerinin başında gelmektedir. Kalorifer sobası bulunduğu odayı ısıtmasının yanı sıra ayrıca tesisata bağlı bulunan 600'lük 10 metreye kadar radyatörde ısıtabilir. Hem bulunduğu odayı hem de radyatörler vasıtasıyla diğer odaları yani tüm ev ısıtabilir. Kovalı bir yapıya sahip olan sobamız yalıtımsızdır. Dolayısıyla evin içerisinde bir yerlere konulması gerekmektedir. Balkon, garaj, depo gibi ısıtılmaması gereken mekanlara konulmamasını önermekteyiz. Aksi takdirde gereksiz mekanları da ısıtacağından yakıtınızı arttıracaktır. Yakıcı cihazınızı bu tür balkon, garaj, depo gibi ısıtılmaması gereken bir yere koymayı düşünüyorsanız yalıtımlı modelleri tercih etmelisiniz. Çünkü yakıt tasarrufunda ve konforlu ısıtmada İşin esası ısıtılan suyun en az ısı kaybıyla radyatörlere iletilmesiyle olmaktadır. Hatta bu tür ısıtılmaması gereken yerlerde kalorifer borularınızın da yalıtılması gerekmektedir. Yalıtımsız çıplak borular konforlu ısınmanızı önlemenin yanı sıra yakıt sarfiyatınızı da fazlasıyla arttıracaktır. Kalorifer sobasına ayrıca sirkülasyon pompası ve açık imbisat tankı kullanmanız gerekmektedir. Aslında sadece sobalarda değil, tüm katı yakıtlı sistemlerde kullanılması gerekmektedir. Çünkü katı yakıtlı sistemlerde olası elektrik kesintilerinde pompanın durması halinde yanmanın bir anda kesilmesi mümkün olmayacaktır. Kapalı imbisat tankı diğer bir deyişle kapalı genleşme depolarının kullanımları çok güvenli olmaz. Açık imbisat tankının yanı sıra ayrıca emniyet ventili de takabilirsiniz. Fazla emniyet sistemi göz çıkarmaz. Ama açık imbisat tankı şart. Ayrıca soba yandığı sürece sıcak kullanım suyunuzun da olmasını istiyorsanız opsiyonel olarak eşanjör ya da boiler bağlama imkanınız da vardır kalorifer sobasına. Son yıllarda kovalı kalorifer sobaları ile ev ısıtmak en çok tercih edilen seçeneklerden biri. Çünkü önden atmalı kalorifer kazanlarında kömürü atarken ya da külü boşaltırken ister istemez toz, iz oluşmakta. Oysa kovalı kalorifer sistemlerinde kovayı çıkarıp dışarıya dökerek ve kovanın içerisine odun kömür yerleştirilmesi yine dışarıda yapıldığından çok daha temiz bir ortam sağlanıyor. Ayrıca yanma işlemi de evin içerisinde olduğundan borulardan ve yakıcı sobalardan ısı kaybı minimumda kalıyor. Bu da hem daha iyi ısınmanıza hem de yakıt sarfiyatınızın azalmasına neden oluyor. Biraz da KKS-20 kuzneli kalorifer sobası hakkında bilgi verelim. Öncelikle ürün üzerinde bulunan işlevsel parçaları tanıyalım. Sobanın yan yüzeyinde sisteme bağlı fan ve sirkülasyon pompasını kontrol edebileceğimiz termostatlar ve kazan su sıcaklığını görebileceğimiz termometrenin bulunduğu bir kontrol panosu bulunmaktadır. Kontrol panosunun alt kısmında pompa çıkış kablosu ve sistemi direkt prize takarak elektriği bağlayabileceğimiz bir fiş bulunmaktadır. Sobanın ön yüzeyinde yemeklerimizi de pişirebileceğimiz oldukça derin ve kullanışlı bir fırınımız mevcuttur. Kazanın bütün yüzeyleri hava perdesi görevi de görebilecek statik boya ile kaplı dekoratif hava kanallarının bulunduğu özel kabin ile kaplanmıştır. Yine alevin ve baca gazının fırın etrafının dolaşmasını ya da doğrudan bacağa yönlendirilmesini sağlayan baca fırın sirkülasyon kolu kazanın ön üst sağ kısmında görünmektedir. Ön yüzeyde sol alt köşede bulunan kol ile sobanın alttan alacağı havayı manuel olarak kapatabilir veya kısabiliriz. Üst yüzey ısıya dayanıklı döküm malzemeden imal edilmiştir. Sol üst yüzeyde kova koyma ve yakıt tutuşturma kapağı, hemen yanında ise temizleme kapakları ve baca çıkışı görünmektedir. Baca çıkışı 13'lük standart soba bacası şeklinde tasarlanmıştır.
Sobanın içerisinde ayrıca yakıt sarfiyatımızı düşürecek, yanma verimini arttıracak boru kanalları bulunmaktadır. Arka yüzeye geçildiğinde 5 adet bağlantı girişi ve çıkışı bulunmaktadır. Bunlar kalorifer sıcak su gidiş hattı, kalorifer soğuk su dönüş hattı, genleşme tankı çıkış hattı, doldurma boşaltma hattı ve emniyet ventili hattıdır. Arka yüzeyde aşağı kısma geçtiğimizde direkt termostata bağlı bilgisayar fanına benzer özel bir aksiyel fanımız mevcuttur. Bu fan çok önemli iki fonksiyonu yerine getirmektedir. İlk faydası, yanma için yeterli havanın kazan sistemine verilmesi, bir diğer faydası ise ısınmanın taşınıma çevrilmesidir. Piyasadaki birçok kazan ve soba sistemleri bulunduğu odayı ısı transferi ve ışınım yoluyla ısıtmaktadır. Isınan hava yükselme eğiliminde olduğundan tavanda birikmektedir. Yani siz aşağıda 22-23 dereceleri yakaladığınızda tavanda yaklaşık 26-28 derecelere ulaşmaktadır. Taban betonu içerisinde bulunan demirler ile de ısıyı dışarı taşımakta, ısı köprüleri oluşturmaktadır. Her bir derde %8 fazla yaktığınızı düşünürsek oda içerisinde olabilecek sıcaklık farklarının yakıt sarfiyatınızı çok yükselteceği aşikardır. Oysa KKS-20 kuzineli kalorifer sobamızda bulunan dekoratif hava üfleme kanalları ve fan, oda içerisindeki havayı devamlı soba ısı transfer yüzeyinden geçirerek oda içerisinde bir hava sirkülasyonu sağlamaktadır. Sıcaklığın belli bir bölgede yoğunlaşmasını bir nebze önlemektedir. Bu da yakıt maliyetlerinin her geçen gün arttığı şu günlerde cebimizden çıkan paranın daha az çıkmasını sağlayacaktır. Gelelim sobamızın kullanım şekline. Üst kova kapağımızı kaldırıyoruz ve yakıt yüklememizi isteğe bağlı olarak dışarıda yapıyoruz. Tutuşturmaya geçmeden önce kumanda panosu üzerinden sistemde elektrik olup olmadığını, sirkülasyon pompasının çalışıp çalışmadığını, baffle ve bacamızın temiz olup olmadığını ve sistemdeki suyun miktarını kontrol ediyoruz. Ardından ilk tutuşturma işlemini yaptıktan sonra fanı çalıştırıp yükleme kapağını kapatıyoruz. Daha sonra fan termostatımızı veya diğer adıyla ısı ayar termostatımızı ortalama değer olan 50-60 derece santigrat sıcaklığa ayarlıyoruz. Burada aslında biz kazanımıza tesisat suyu sıcaklığının 50-60 derecelere ısınana kadar fanı çalıştır, yeterli sıcaklığa geldiğinde ise fanı durdur komutu veriyoruz. Böylelikle istenilen sıcaklığa ulaşan kazan otomatik olarak fanı durduracak ve kazanı uyku moduna geçirecektir. Bir diğer termostat olan pompa ayarımızda 20-30 derecelerde tutmamızda yarar var. Bu işlemde ise yine kazanımıza kazan su sıcaklığı 30 derecenin altında ise pompayı durdur. 30 derecenin üzerine çıktığında ise pompayı çalıştırarak petekleri ısıtmaya başla komutu vermekteyiz. Bu işlemde elektrik sarfiyatınızı çok büyük ölçüde azaltacaktır. Sizin için sadece yakıt tasarrufu değil, aynı zamanda elektrik tasarrufu açısından da mükemmel bir soba tasarlamaya çalıştık. Kazanımızı kullanırken bölge iklim, yalıtım ve kullanım şartlarına göre ortalama 24 saatte 2 ya da 3 kova değiştirmemiz gerekebilir. Dolayısıyla yedek kova bulundurmanızı tavsiye ederiz. Biliyorsunuz bu kovalı sistemlerde en çabuk etkilenecek ve yıpranacak ürün kovalardır. Bunu düşünerek bazı firmalar gibi çok özel kova tasarımına girmek istemedik. Maalesef günümüzde imalat sektörü bu şekilde özel tasarımlarla müşteriyi kendine bağlama amacıyla haksız kazançlar elde etmekte. Diğer bir deyişle satarken düşük kar marjıyla bir defa daha sonra ocağıma düştü diye 5 kat fiyatına devamlı yedek parça satarak çok büyük karlar elde etmektedir. Bu sebeple kalorifer sobamızda biz de dahil olmak üzere hiç kimseye mahkum kalmamanız için standart kova tasarımı kullandık. Piyasadan her yerden bulabileceğiniz ekonomik standart kovalar ile istediğiniz kadar yedekli kova kullanabilirsiniz. KKS-20 kalorifer sobamızın teknik özelliklerine devam edecek olursak tüm çeperler su duvarıyla donatılmıştır. Ayrıca verimi maksimuma çıkartmak için alevin geçtiği kısma 3 adet su kanalı yerleştirilerek alev kırıcı oluşturulmuştur. Kovanın girdiği hazne, çeper ve su duvarına oldukça yakın konumlandırılmıştır. Bu da kazandan elde edilen verimi maksimuma çıkarmamızı sağlamıştır. Son olarak
kalorifer sobalarımızın bağlantı şemasını sizinle paylaşmak isterim. İlk şemamızda açık imbisat tankı ve kazan aynı mekanda bulunmakta. Burada dikkat etmemiz gereken açık imbisat tankı mutlaka seviye olarak en üst seviyedeki radyatörlerden üstte olmalıdır. Aksi takdirde açık imbisat tankının üzerinde bulunan radyatör ısınmayacaktır. İkinci şemamızda ise açık imbisat tankı kazanla aynı mekanda koymadığımız durumlarda kullanılması gereken tesisat düzenini göstermekteyiz. Örneğin soba salonunda açık imbisat tankı banyoda gibi. Her iki durumda da en önemli husus mümkün olduğunca açık imbisat tankı ile soba arasında vana kullanılmaması ya da vananın hiçbir şekilde kullanılırken kapatılmaması gerekmektedir. Kullanıcı buna çok dikkat etmelidir. Aşağıda bulunan linkten ürünlerimiz hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilir, projelerinize uygun fiyat teklifleri alabilirsiniz. Videomuz hoşunuza gittiyse abone olup beğenmeyi unutmayınız. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalınız.